Roma'nın taş yolları iki şeyi sever: disiplin ve istikrar. Milattan önce 73 baharında Capua'daki bir hücrenin kapısı mutfaktan gelen çelik sesiyle açıldı. Birkaç dakika sonra sokaklarda panik, gün batımında Vezüv'ün yamaçlarında ince bir iz, adı Spartaküs'tü. Sorusu basitti: bir zinciri kırarsan nereden yol bulursun? Cevabı ararken Roma'nın ders kitabını yeniden yazdı. Devam etmeden önce yeni bölümleri kaçırmamak için abone olmanız ve bir beğeni bırakmanız harika olur. Cumhuriyetin düzeni, latifundya denilen büyük çiftlik ekonomisine yaslanıyordu. Kırlarda yüz binlerce köle üretim için çalıştırılıyor. Şehirlerdeki gladyatör okulları hem eğlence hem de ceza işlevi görüyordu. Marius ile Sulla arasındaki iç savaşlar bitmişti ama taşrada denetim gevşek, yolsuzluk sıradandı. Valiler kendi hırslarıyla eyaletleri yoruyordu. Hudutta ritim sertti. Balkanlar ve Anadolu'da Mitridates savaşlarının dalgaları Trakya ve Makedonya'da düzeni zorluyordu. Roma, bazı Trak kabilelerini yardımcı sayıyor, bazılarını düşman görüyordu. Spartaküs'ün izi böyle bir zeminde belirir. Trakya kökenliydi, askerlik yapmış olma ihtimali yüksektir. Bir çatışmada esir düştü ve Capua'daki gladyatör okuluna satıldı. Bize insan Spartaküs'ten değil, icraat Spartaküs'ten satırlar kaldı. Bu da antik tarihin klasik problemidir. Milattan önce 73 ün ilkbaharı. Capua'da Lentulus Batiatus'un okulunda çoğu Trak ve Galyalı yaklaşık 200 gladyatör, kötü muamelenin ardından kaçışı planladı. Spartaküs, Crixus ve Enomaus'un öncülüğünde mutfaktan buldukları bıçak ve şişleri silaha çevirdiler. Yerel milisler hazırlıksız yakalandı. Kısa çatışmalardan sonra kaçaklar Vezüv'ün durgun yamaçlarına çıktı. İlk çekirdek 30 ile 70 kişi arasındaydı. Ama çekirdek omurgaya dönünce kalabalık hızla büyüdü. Roma, sarp yüzü doğal bir engel sandı. Kaçaklar, asma dallarından halatlar örüp kayalıklardan arkaya sarktı ve kampı tersinden vurdu. Bu, doğaçlama mühendislikle kazanılan ilk dersti. Roma'nın ilk yanıtı zayıftı. Praetor Claudius Glaber'in acele toplanan birliği dağıldı, ardından Cosinius ve Varinius da farklı çarpışmalarda yenildi. Roma bunu hala bir asayiş meselesi sandı. Karşısında orduya benzemeye başlayan bir güç belirdiğini göremedi. Neden hızla büyüdüler? 3 cevap. 1. Tecrübe. Çekirdekte daha önce askerlik yapmış kişiler vardı. Düzen, nöbet ve yürüyüş bilgisi kalabalığa ritim verdi. 2. Ganimet adaleti. Yağma paylaşılır hale geldi. İç rekabet bir süre bastırıldı. 3. Altın yasağı, ham madde teşviki. Altın tutulmadı, bakır ve demir döndü. Doğaçlama kalkan ve mızrak üretimiyle silah eksiği hızla kapandı. Asma dallarından iskelet yapılıp deriyle kaplanan kalkanlar kusurluydu ama çok sayıda üretildi. Kalabalığa yeni akımlar katıldı. Güneyde sürübaşı, iri yapılı çoban köleler ve çiftlik kahyaları teknik güç getirdi. Kış adeta talim ve demircilik atölyesi gibi geçti. Milattan önce 72'nin baharında seferler, Campania-Lucania Bruttium hattında sertleşti. Kalabalık daha da büyüdü. Dürüst kayıt, yağma, kundak ve cinsel şiddet vakaları kimi kaynaklarda geçer. Kalabalığın etik yüzeyi pürüzsüz değildi. Spartaküs'ün planı, kuzeye yürümek, Alpleri aşmak, herkesin dağılması. Bu, bir devrim devleti değil, hayatta kalma stratejisiydi. Crixus'un ise çizgisi saldırgandı. Roma'yı yakıp yıkmak, hücum etmek. Bölünme böyle doğdu. Crixus, çoğu Galyalı ve Germen 20 ile 30 bin kişiyle ayrıldı. Garganus yöresinde, Konsül Lucius Publicola'nın çift hat düzenindeki 2 lejyonuna 4 kez hücum etti. Arazi üstünlüğü ve çift hat disiplini karşısında birlikler eridi. Crixus öldü. Kısa analiz, düz yamaç artı çift hat, yüksek ivmeli ama kısa nefesli hücumları öğüten bir zımparadır. Crixus göğsünü o zımparaya sürdü. Spartaküs kuzeye ilerledi. Clodianos ve Publicola peş peşe bozuldu. Yalnızca Prokonsül Cassius, Modena civarında direnebildi. Alp geçitleri artık görünür olmuştu. Peki Spartaküs neden geri döndü? Pratik okuma şudur: kalabalığın iaşe ve disiplin baskısı,
güneyin yağmayla daha kolay doyurulması, Sicilya hazırlığı, bir de Roma'ya yönelip kitleyi tek parça tutma duygusu. Spartaküs, bu gerilimler arasında pragmatik bir dönüş yaptı. Sonuçta kuzey hattı kapandı ve kışlamayı Turi yakınlarında geçirdi. Milattan önce 71, Senato Marcus Licinius Crassus'u 10 lejyonla başkomutan atadı. Crassus, daha ilk perdede sarsıcı bir mesaj verdi: Decimatio. Bozgun yaşamış birliklerde her 10 askerden biri kura ile seçildi. Kalan 9 asker onu sopalarla öldürdü. Bu bir ahlak dersi değil, çıplak kurum gücünün ilanıydı. Düşmandan değil, benden kork. Disiplin geri döndü. Korku, kışlanın duvarına dönüştü. Sicilya planı ve korsanlar, Spartaküs, Kilikyalı korsanlarla anlaşıp Sicilya'ya geçerek adadaki köle potansiyelini tutuşturmayı tasarladı. Korsanlar parayı alıp kayboldular. Crassus'un hattı, çizmenin dar boynunda denizden denize uzanan hendek ve siper sistemi kuruldu. İsyancı kitle, bu hat içinde kafeste tutulacaktı. Gece yarma. Kar fırtınasında Spartaküs, hattın bir kesimini çalı çırpı ve cesetlerle doldurtup yardı. Ama kitlenin büyük kısmı içeride kaldı. Bu andan sonra zaman, isyanın aleyhine akmaya başladı. Kuzeyde Pompeius, doğuda Lucullus yaklaşıyordu. Yer, kuzeybatı Lucania, Silarus yakınları. Kıvılcım şuydu: Roma inşaat birlikleri hendek kazarken, ön devriyelerle isyancı gözcüler çatıştı, sürtüşme büyüdü ve iki taraf dizildi. Roma dizilişi, Crassus 3 hatlı klasik düzeni kurdu, yedekler gerideydi. İsyancı düzeni, Spartaküs, çekirdeği hızla topladı, kanatlar eşgüdümde zorlandı ama motivasyon yüksekti. Savaşın dokusu, ilk hatlar kırıldı, arkadan dolduruldu. Roma'nın disiplinli rotasyonu nefes üretti, isyancıların ivmesi uzun vadede seyrek kaldı. Spartaküs'ün hamlesi, çarpışmanın ortasında Crassus'a ulaşmak için ileri bir kama denedi, 2 senturyonu devirdi ama çekirdeğe giremedi. Kopma anı, İaşe, yorgunluk ve moral üçgeninde kalabalık çözülmeye başladı. Düzenli lejyon sahayı kapladı, isyancı kitlenin büyük kısmı yerde kaldı. Spartaküs'ün sonu, antik anlatılar cesedinin bulunmadığını söyler, savaşın içinde düştüğü ve kaybolduğu kabul edilir. Efsane Sis'le daha iyi yaşar, net bir ölüm, efsaneyi zayıflatır. Askeri bilanço, Roma binlerce kayıp verdi, isyancılar 10.000'leri buldu. Crassus, ele geçirdiği yaklaşık 6.000 kişiyi Capua'dan Roma'ya uzanan Appia yolu boyunca çarmıha gerdirdi. Bu yalnızca bir ceza değil, gözdağı mimarisiydi. Taş yol, odun direk ve bedenlerle "Devlet buradaydı" yazıldı. Siyasal puan, Pompeius, İspanya'dan dönerken yolda kalan kaçakları imha etti ve "Savaşı ben bitirdim" dedi. Şehirdeki kredi hesabı ona yazıldı. Crassus sahada kazandı, Pompeius anlatıda puan topladı. Spartaküs'ün hedefi, ne ayrıcalık pazarlığı ne de köleliği kaldırma programı. Amacı Alpleri aşmak ve dağılmaktı. Çağın aklına uygun, insani bir hedef. Bu hedefe yaklaşmışken neden geri döndüğü belirsiz, başaramadı. Roma'nın dersi, hendek ve siper hatları, ikmali kesme, kurumsal disiplin ve doğru alan seçimi bir arada ordu taklidi yapan kalabalığı boğdu. Mirasın iki yüzü. Efsane yüzü Spartaküs, net bir devlet projesi değil, net bir direniş hikayesi bıraktığı için özgürlüğün simgesine dönüştü. Pratik yüz Roma, büyük köle nüfusu ve taşrada güvenliği yeniden düşünmek zorunda kaldı. İzlediğin için teşekkürler. Abone ol, bir beğeni ve yorumunu bırak.